Hanımefendiler ve beyefendiler, bugün arada 14.000 kilometre olmasına rağmen İstanbul ve Los Angeles arasında Ton Meister Burçin Akgün'le birlikteyiz. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. İzmir'deyim ben. Yani 14 bin Aa kilometre. doğru, sen İzmir'desin. Oho, doğru söylüyorsun, haklısın. Sen İzmir'desin şu anda. Nasıl keyifler? İyi, güzel. Sıcaklarla cebelleşiyor insanlar ama ben sıcağı sevdiğim için çok cebelleşmiyorum. Onunla beraber mutlu mesut yaşıyorum. Onun dışında birçok kişinin bildiği gibi bu orman yangınları falan çok fazla çıktı bu ara. Evet, Çok çok geçmiş olsun bu fazla. arada. Haberdarım o konuda. Evet. Bunların dışında kişisel olarak söyleyeyim bir olumsuzluk yok. Çok güzel. Ülke ahvalini geçiyorum yani. Ona Kişisel olarak. hiç girmeyelim, çıkamayız o konudan. Evet, evet. Ya ülke durumuyla ilgili en son bak 6 aylık veriyi söyleyeyim sana. Ben Şubat ayında geldim buraya tekrar. Ben buraya gelirken havaalanında yurt dışı çıkış harcı ödüyoruz ya, pul. Evet, evet. Abi ben onu alırken Şubat 8'di. 150 TL'ydi. Şu Evet. an olmuş 1500 TL. 6 Yok. ayda. Yok, 500 oldu. 1500 olacak diye konuşuluyordu. 500 oldu bildiğim kadarıyla. Ocak ayında tekrar bu yeniden değerleme oranıyla falan tekrar zamlanacak. Ya bu işin en hani küçücük bir ayrıntısı, böyle ufacık bir ayrıntısı yani. Evet. Türkiye'de yaşadığım son vaka ve sonra işte oradan aldığım haberler bunlar. Tabii bunlar aslında şimdi insanlar diyecek ya müzikle ilgili iki tane insan niye bunları konuşuyor falan. Bunlar bizim müzik piyasasını da gerçekten yani ülkenin ekonomik durumu aslında birçok kişinin işiyle bağlantılı. Bizim de işimizle bağlantılı. Tabii canım. Ee, ve bizim sektörümüz, müzik sektörü gerek böyle pandemi döneminde olsun, gerek pandemi döneminden sonra olsun yani bu tip ekonomik krizlerde falan ilk gözden çıkarılabilecek Evet, sektör olarak görünüyor maalesef. ne yazık ki. Halbuki şunu da biliyoruz ki mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya bitap haldeyken, yıkılmış haldeyken toparlanmak açısından yani toparlanmak için daha doğrusu ilk yapılan binalar hep opera binalarıydı. Evet. Çünkü orada yani kültür ve sanatla ilgili binalar ilk yapılan binalardı. Çünkü insanların morallerini düzeltmek ve orada tabii öyle bir kültür de var. Dolayısıyla sanata, sanatçıya çok ciddi önem veriyorlar. Ama biz ve bizim gibi ülkelerde ilk gözden çıkarılabilecek sektör oluyor müzik sektörü, sanat sektörü ne yazık ki. O yüzden bizi de ilgilendirdiği için böyle Ya, bir ya giriş yap. ilgilendirmemesi mümkün değil zaten de. Bir de işte şu tarafı var. O kadar uzağa gitmeyelim. Hani Almanya falan filan demeyelim. En ufak bir ülke krizinde, tamam mı? Bir olağanüstü halde, bir afette vesaire. Hadi bir araya gelelim, bir yardım toplayalım bilmem ne dendiği zaman da ilk gene bizim sektör işin içine giriyor, yardım yapıyor. Evet, evet, Yani evet. bu kadar önemli olması gereken bir sektörün gerçekten de böyle durumlarda göz ardı edilmesi çok can sıkıcı ya. Ve bu işten ekmek yiyen dünya kadar insan var. Evet, işte bu da ne yazık ki aslında bizim müzik sektöründeki bakış açılarını ve kültürü de biraz Evet. değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? İşte sen çok daha iyi biliyorsun aslında o süreci. Yurt dışında çok fazla çalıştığın için. Daha önce konuştuğumuzda söylediğim bir şey vardı. Mesela Avrupa'da ya da Amerika'da bu sektörde çalışıyor. Mesela film müziği sektöründe çalışıyor olmanın en önemli şeylerinden benim açımdan tabii en önemli verilerinden bir tanesi şuydu. Herkes birbirinin departmanına saygı duyuyor ve departmanlar Kesinlikle. var. Kesinlikle Şimdi öyle. işin içine bu ekonomik kriz ve o ekonomik krizin ve toplumun buna bakış açısı bizde şöyle bir şey getiriyor. Departman falan kalmıyor. Şunu da sen yaparsın, bunu da sen yaparsın. Mesela composer başka bir şey, mix başka bir şey, mastering başka bir şey, final mix başka bir şey ama bunların sırf ekonomik sebeplerden Evet. dolayı bir kişinin üstüne yığmaya çalışıyorlar ya da bir iki kişinin üstüne yığmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu çıkan işlerin kalitesini de etkiliyor doğal İlla ki. olarak. İlla ki. Evet, yani bu apartmanı yapan müteahhite, yani müteahhit demeyeyim de apartmanı yapan ustalardan bir tanesine sıvayı da sen yap, tesisatı da sen yap, doğalgazı da sen çek, şunu da sen yap falan demek gibi bir şey. Hatta Yani projeyi bile sen çiz. Ucuza tabii gelsin. tabii, tabii.
Yani onun gibi bir şey ama mesela inşaat sektöründe bunu çok rahat yapamıyorlar. Yapamazlar zaten. Ama müzik sektöründe çok rahat yapıyorlar. Çok rahat insanlar. Hatta şunu bazen gururla söylediklerini de görüyorum. İşte bu şarkının bestesini ben yaptım, kayıtlarını da ben yaptım, mixini de masteringini de yaptım falan. Gururla söyledi. Bahsettiği konuların hepsinin üniversitelerde bölümleri var. Miksaj diye bir bölüm var apayrı. Evet. Mastering diye bir bölüm var apayrı. Yani bunlar da 4'er sene okuyup 5'er sene okuyup onunla ilgili çalışmalar yapmak, en azından bir takım bilimsel makaleler okumak falan filan. Hani bu kadar kısa sürede olacak işler değil. Ama ne yazık ki ülkede ekonomiden kaynaklı olduğunu düşündüm. Böyle bir kültür oluştu. Bir yandan da onunla cebelleşiyoruz tabii. Durumlar böyle yani. Ya çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum en azından kısa dönemde ama şu şey vurguladığı şu konu çok önemli. Hani bunlar iş sahası olarak birer alan ama aynı zamanda bunların her biri akademik bir disiplin. Evet. Hani bizim bu işe bakış açımız aslında işin bir taraftan da background'una da hani kendi işimize de gösterdiğimiz saygının bir hani göstergesiyse eğer daha oradan bocalıyoruz gibi geliyor bana. Ya tabii şimdi dedim ya yani bu işin aslında en önemli boyutu ekonomi. Yani insanlar abi mix'i de hallederiz, mastering'i de hallederiz, final mix'i de hallederiz, foleyi de hallederiz falan derken o hallederiz meselesi aslında biraz daha fazla para kazanabilmek için yapılan şeyler. Evet. Yoksa mesela Avrupa kültüründe ya da Amerika kültüründe senin yapamayacağını düşündüğün bir işe zaten insanlar reddediyorlar. Hayır, onu şuna yaptır diyorlar. Onu buna yaptır. Mix'i şuna Ya yaptırman lazım falan gibi. elbette yani çünkü o işle ilgili en ufak bir pürüzle adamın kariyeri etkilenir. Evet. Evet. Yani bu yani ciddi bir problem. Evet. İşte burada onu çok takmıyorlar anladığım kadarıyla. Yani burada kariyeri büyük ihtimalle ne kadar çok iş yaparsam, ne kadar çok para kazanırsam o kadar kariyerim olur falan gibi enerji diye dolaşıyor insanlar. Para eşittir kariyer anlamına falan geliyor herhalde. Bilemiyorum yani bu ne kadar sürede düzelir? Düzelir mi? Daha mı kötüye gidecek? İyiye doğru evrilecek mi? Öyle olacaksa ne zaman olacak falan bilemiyorum. Bunların hepsi soru işareti tabii. Ama kısa ve orta vadede ben böyle bir olasılık görmüyorum. Yani Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerde iş çalışma düzenini bu şekilde oturtmuş ülkelerde ileri yani orta vadede ve kısa vadede dediğim gibi ekstra bir şey beklemiyorum. Olumluluk beklemiyorum. Maalesef ben de öyle. O yüzden buradayım zaten. Evet. Yani Türkiye'de ya şimdi herhalde 15 yıldır seninle beraberiz biz. Eee, yani birbirimizi hem kişisel olarak hem de mesleki olarak çok iyi tanıyoruz ve tamamlıyoruz aslında. Aslında 20 Söylediğin konuya biraz değineceğim. Bu hani bir işte uzmanlaşıp da diğerlerinden anlamak meselesi, hani fikir sahibi olmak meselesi bir müzisyen için önemli bir şey. Buna hiç itirazım yok. tabii. Şimdi ben de miksaj nedir, mastering nedir vesaire biliyorum ama hala yaptığım film skorlarını sana gönderiyorum biliyorsun işte. Şunun miksajını Evet. yapsana üstad, bunun masteringine bir bakalım mı falan diye. Yani odaklandığı mesele, uzmanlık alanı bambaşka bir şey. O yüzden anlamak bambaşka bir şey. Tabii tabii. Dolayısıyla senin oradaki böyle en ufak bir dokunuşun bile benim işimin üzerine öyle bir değer katıyor ki. Şimdi ben bundan niye vazgeçeyim ki? Evet. Evet. Tabii öyle. Yani tabii şuna da bir şey yani diyecek bir şey yok zaten de şimdi teknolojinin bu kadar hızlı ilerleyip artık stüdyoların evlerimize, o home stüdyolara, hatta tabletlere, telefonlara kadar inmiş olması bir yandan bir avantaj. Mesela şuna bir şey demiyorum. İnsanlar evlerinde amatör çalışmalar yapıp, kayıtlar yapıp, bu kayıtların üstünde gene amatörce mixlerini yapabilirler. Masteringle ilgili birkaç şey okuyup, deneyeyim bunu falan gibi deneysel şeyler yapabilirler. Bu zaten olması gereken bir şey. Bir yol seçilecekse buradan geçiyor zaten. Yani Tabii. atıyorum mastering çok daha ilgisini çekecektir. Belki oraya yönelecektir bundan sonra falan. Ama profesyonel anlamda nedense işler Türkiye'de biraz böyle sıkıntılı gidiyor. Yani normalde amatör bir müzisyenin
amatör bir Ton Meister'in ya da kayıt mühendisinin diyelim yapacağı işleri profesyonel işlerde yapmaya çalışıyorlar. Evet. Sıkıntı orada başlıyor. Yoksa tabii ki insanlar evlerinde kayıtlarını yapacaklar. Ne bileyim işte oynayacaklar üstlerinde. İşte sanal enstrümanlar kullanacaklar, efektler kullanacaklar. Belki foley çalışması yapacaklar. Bilemiyorum ama sonuçta bunlar amatör ve deneysel şeyler olduğu için bunlara zaten ben olumlu bakıyorum. Yani insanların bu konuyla ilgili kendilerini geliştirmeye çalışmaları, öğrenmeye çalışmaları onu olumlu karşılıyorum. Ama evinde bir tane program kurup meşhur Türkiye'de Cubase'dir zaten o program hep. Bu aralar Studio One da çok kullanılıyor. Ama evinde bir tane Cubase ya da Studio One kurup bir tane mikrofon alıp işte kayıt falan filan bir iki tane kayıt yaptıktan sonra tabii ki hani o bir şey üretmenin hazzı başkadır. Ama o hazzın gazına da gelmemek lazım. O ben oldum falan diye piyasaya çıkıp yaparız abi o kaydı da yaparız bunu da yaparız falan gibi ortalarda dolaşan çok insan oluyor ne yazık ki. Yani umarım hani orta vadeye kalmadan kısa vadede bu iş tabii eğitimle çözülecek. Eğitimi biraz düzelttiğimizde, eğitime bakış açımızı bence biraz düzelttiğimizde sanki bu işler de biraz yoluna girecek gibi. Bütün zaten problem o bakış açısıyla alakalı. Hani eğitime bakış açısını evet değiştirmemiz gerekiyor ama bir taraftan da şuna da bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Yaptığımız iş e, 25 senedir sektörün içindeyim. Sen benden de eskisin. Sadece hani hayatımızı idame ettireceğimiz olan o geliri elde edeceğimiz bir şey olarak bakılmamalı. Evet. Ben bu işten para kazanıyorsam benim şimdi yaptığım işten bir iş sonrası bana daha çok kazandırmalı. Yani bunun peşinde koşmalıyız. Yani bu da anca işte her işte böyle üzerine koyaraktan kaliteni düşürmeyerekten mümkün olabiliyor. Başka türlü Evet. mümkün hani her işi ben yapayım çok para kazanayım değil de bundan sonraki işte benim kalitem öyle bir artsın ki kaşem yükselsin de para kazanma hani işin para kısmı, ekonomik kısmı böyle gelişir. Başka türlü mümkün değil. Tabii ama ya şimdi o kadar çetrefilli bir konu ki bu Bu bahsettiğimiz arada konu. böleceğim çok affedersin. Seninle konuşurken senin için hazırladığım birkaç soru var. Onları da hemen şuraya alacağım. Çünkü bu konuştuğumuz konularla çok bağlantılı konular. Tamam, tamam. Şunu söylüyordum. Yani o kadar çetrefilli ki bu konular. Nereden neyi düzelteceğini şaşırıyorsun. Şimdi az önce söylediğin çok doğru. İyi bir iş yapacaksın ki skorun artsın ve artan skorunla daha iyi bir işi daha iyi bir ücretle yapabilesin falan gibi şeyler çok doğru. Fakat bu mesela Amerika'da doğru. Hı hı. Avrupa'da da doğru. Ama bizim ülkemizdeki doğru biraz farklı. Yani Türkiye'deki doğru biraz farklı. Neden farklı? Burada şöyle bir problem var ki Türk halkı da çok fazla sorgulamıyor bu meseleyi. Sen sektörel olarak bir şeyler yapıyorsun. Mesela skorunu arttıramıyorsun ama halk seni öyle bir pohpohluyor ki yani yapımcı da diyor ki evet ya ben bununla çalışayım. Yani halk bunu Evet. seviyor. Hani skoru eksi olmasına rağmen daha geçen gün bunu konuştuk işte adı önemlidir. Bir filmin müziğini yapan arkadaşlar. Aman aman Yani evet. yani düşün şimdi mesela firma bunları tercih edebiliyor. Şirket bunları tercih edebiliyor. Belki o müzikleri nasıl yaptıklarını bilmiyor. Nereden aldıklarını bilmiyor. Belki o yüzden şey yapıyor ama sonuçta hani sen ben bilip bunu konuşuyorsak o sektörde o meslektaşlarımızı konuşuyorsak onlar da biliyordur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla Türkiye'de insanlar da mesela kötü yapılan işlere, mesela kötü yapılan şarkılara, müziklere tepki göstermiyorlar. Ve göstermeye o seviye o kadar aşağıya indi ki halk bundan hoşlanıyor. Halk bundan, insanlarımız bundan hoşlanıyor diye abuk subuk şeyler üretmeye başladılar. Evet. Ve hakikaten hoşlananlar da var. Yani Türkiye'de zaten ne yaparsan yap mutlaka bir arkandan gelen bir 10 kişi, Bir, 15 bir kişi kitle oluyor. oluyor evet. Bir kitle oluyor. Evet, evet. Evet, bir kitle oluyor. Ya bu Evet, bu işin temeline inersek bunun içinden çıkamayız. Hani bu şey sanat felsefesine kadar gider. Sanatçı işte sanat için midir, toplum için midir bilmem ne falan. tabii, tabii. Abi şöyle bir title'ı vardı sanatçının. Ee, bu barok dönemden beri var. Sanatçı topluma aynı olacak abi. İşte toplumu peşinden sürükleyecek.
Hayır, günümüzde toplum seni istediği gibi öyle evirip çeviriyor. Anlattığın konu tam da o işte. Toplum bunu istiyor, bu gidiyor, bunu yapacaksın. Tabii ki toplum sürüklüyor ama yani sanatçının aslında sanatçı dediğimiz tanımın içinde toplumun bir iki adım önünde olma gibi bir sorumluluk vardır. Tabii. Maalesef Türkiye'de o anlamda çok az sanatçı var. Şarkıcı olarak çıkıp da kendisine sanatçıyım diyenleri kastetmiyorum. Ya o Yani show business işi. O yani ben onu müzik olarak bile kabul etmiyorum. Yani evet müzik dünya eğlence tarafında ama show business title o. evet, Yoksa hani böyle sanatsal anlamda bir müzik şeyi hangisinde görebiliyorsun ki? evet. Durum öyle. Bu konuyu belki başka bir videoda böyle daha derinlemesine konuşuruz ama benim seninle konuşmak istediğim şeyler başka şeyler bugün. Tamam. Böyle 3-4 tane başlık hazırladım üstad. Bunlarla ilgili senin fikirlerini almak istiyorum. Çünkü Türkiye'deyken senden fikir olarak çok şey öğrendim ben. Burada daha fazla ihtiyaç var bunlara. Eyvallah. Şimdi şöyle bir başlığım var benim. Müzik dünyasında analog ve dijital teknolojiler. Bu senin uzmanlık alanın zaten. Burada topu sana bırakmak istiyorum tamamen. Analog ve müzik teknolojileri, yani müzik teknolojilerinde analog ve dijital dünyanın günümüzdeki konumu ne? Ya şimdi bu aslında bir uzmanlık alanı falan olarak görmüyorum ama her iki sistemle de çalıştığım için tabii benim de fikirlerim var ve bu işle uğraşan arkadaşların arasında hep böyle yaptığı konuşmalardır, tartışmalardır. Ama yani benim çevremde bu işle uğraşan insanlar genelde analogu tercih Hı hı. ediyorlar. Şimdi analog cihazlar ses sinyallerini sürekli bir dalga formunda işleyen cihazlar. Hı hı. Ve aslında analog ekipmanların yani nasıl söyleyeyim genelde ortak olarak herkesin söylediği hani daha sıcak bir karakteri vardır. Daha sıcak gelir. Hakikaten de öyledir. Daha sıcaktır böyle. Tabii bu tip analog ekipmanların getirdiği bir takım zorluklar da vardır. Örneğin sinyal gürültüsü mesela Evet, bunlardan biridir. Ama evet. aslında bizim o analog hissiyatı, sıcak hissiyatı veren de o sinyal gürültüsüdür. Hı. Birçok ses mühendisi ve bu işle uğraşan insanın, Tom Meister'lerin o analog hissiyatı dedikleri şey aslında o sinyalin gürültü seviyesidir biraz da. Onu duymak istiyorlar. Yani aslında sıcaklığı veren de o. Tabii dijital ekipmanlar yani şu an benim çalıştığım sistem de dijital sistem. Çok büyük avantajları var. Ama avantajlarının yanı sıra işte dezavantajları da var. Dijital sistemlerde daha net kayıtlar yapabiliyorsun. Çok net ve temiz işler çıkartabiliyorsun. Mesela bit derinliği olarak çok doğru, yüksek doğrulukta sesler üretebiliyorsun. Yani dolayısıyla aslında bu biraz da karşı tarafa yani dinleyen insanlara ne hissettirmek istediğinle biraz da alakalı bir şey. O analogun sıcaklığını hissettirmek istiyorsan, o tarz bir müzik yapmışsan, atıyorum böyle 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar tarzında bir müzik yaptıysan, bence onu kayıtlarını analog yapmak mantıklı. Hı hı. Ama daha böyle işte yeni tarz müzikler, işte elektro, house tipi ya da pop, R&B, rap fark etmez. Bunlar birçoğu dijital ekipmanlarla yapılan işler zaten. Yani dijital için mesela analog için daha sıcak olduğunu söylerler ama mesela dijital için bunun karşılığı soğuk derler ama bence mesela çok da soğuk da değil. Yok O değil. Evet. biraz da senin kayıt tekniğinle falan da alakalı ama tabii ki yani ben mesela Studer bir marka vardır. Reklama girer mi bilmiyorum. Girerse kesersin Ya orayı. girse ne olacak Allah aşkına? Şu anda üretilmiyor zaten. O yüzden reklamı olmaz onun. Studer'in analog masasıyla çalışmıştım. 2015'ten 2018'e kadar. Müthiş bir deneyimdi benim için o masada çalışmak. Çünkü ben o masada çalışırken çalışmaya başladığımda oradaki Tom Meister arkadaşlar bu masa 30 senelik demişlerdi. Wow. 2015'teyken 30 sene önce alınmış analog masayla kayıt yapıyordum. Yani şöyle söyleyeyim, beni çok mutlu ediyordu. O masada yaptığım kayıtlar hakikaten beni çok mutlu ediyordu. 2018'den sonra dijitale döndüm İzmir'e geldikten sonra.
Ya dijital de mutlu ediyor tabii ki ama o analoğun yeri hep ayrı bende. Belki şimdi yani yaştan kaynaklı olabilir bizim Daha dur ya. bizim çağımız hep analog çağdı yani. O yüzden. Bilmiyorum, bana da analog hep sıcak gelmiştir. Böyle yani. Analog analog tadında bak, özellikle hani müzik türleri sayarken R&B ve rap dedin ya. Evet, R&B o kadar değil ama benim hani rap geçmişim çok var, biliyorsun sen de, ki burada hala böyle rap beatler var. Buranın rap piyasası çok büyük. evet, Eee, Böyle bir rap şarkı yaptığım zaman ya da onun sadece altyapısını yaptığım zaman hala kulağımda şey var böyle hani, aaa, 60'ların sound'una ben nasıl yaklaşırım falan. Çünkü bir sürü plugin var, tamam mı? Böyle işte tape saturatörler, bilmem neler falan, böyle sound'u hani böyle sanki işte tüplü amfiler falan. Bunları kullanarak hani bir referans track belirliyorum mesela. O tarzda ben bunun sound'unu nasıl yaklaştırırım diye hala hani dijitalde bile analog tadı arıyorum. Rap evet, konusunda özellikle. Bir orkestral işte bunu yapmıyorum ama rap konusunda hala dediğin çok doğru. Hani böyle clean, pırıl pırıl bir rap sound'u böyle çok mutlu etmiyor beni. evet, evet, doğru. Şimdi zaten analog ekipmanla çalışmanın en önemli şeylerinden bir tanesi. Öncelikle dedim ya hani sıcak bir ton gelir. Daha onun sıcaklığı vardır. Ve daha yuvarlak bir ses diye tanımlayabiliriz onu. Ama dijital daha keskin, daha net. Dolayısıyla daha soğuk derler. Evet. Ama ben soğuk kısmını dedim ya hani üstüne ya oraya bir şerh düşeyim soğuk kısmına. O çünkü tartışılır bir kavram ama daha keskin ve net olduğu kesin. Yani dijital Evet, evet, sistemde evet. çok. E, Ve yapacağın müzik de işte dedim ya rap'in içeriğine tarzına göre de değişebilir ama bazı rap şarkılarda hakikaten o yuvarlaklığı ve Evet, sıcaklığı evet. arıyor. Kesinlikle. Çok başka bir şey yapıyor atmosferi. Evet, evet. Ha, teknoda Eee, falan o kesinliği arıyorlar. o Yani başka bir şey canım. evet, Yani teknoda zaten dijitalsin, yani dijital olmak zorundasın birçok evet, şeyde. Ama teknoda da şey deneyenler var, hani böyle hala böyle setup'ında sampler taşıyan, orada canlı çalan falan, evet, ki onlar hakikaten hani DJ statüsünde değil, onlar benim için müzisyen statüsünde adamlar. Adam orada canlı performansında melodisini falan çalıyor. İşte bir taraftan basını çalıyor falan böyle. Hani bizim stüdyoda yaptığımız işi canlı performansa döken adamlar onlar. evet. Onların yaptıkları iş kıymetli benim gözümde. Ama normal böyle hani setup'ını hazırlayıp işte bir play tuşuna basıp da hadi millete coşturalım falan filan kafası benim için böyle çok hani sıcak baktığım bir konu değil. Çok hoşlanmıyorum ondan. Evet. Evet. Özellikle film müziği konusunda orkestralde de dijitalciyim aksine. Bunun hani dijital tercih sebebim şu. Şimdi 1950'lerin film müziği kayıtlarına falan bakıyorum. Abi kayıt teknolojileri günümüzdeki gibi değil. Dolayısıyla da orkestranın böyle düşük nüansları falan şey değil, hani tat vermiyor. Belli bir Evet. desibelin üzerinde çıkılması gerekiyor orkestrayla ki o ses hani kayıpsız bir şekilde hapsedilsin, oraya kaydedilsin. Evet. Onu hani böyle en ufak bir titreşimi, bir çıtırtıyı bile kaydetmek için dijital lazım film müziğinde. Bundan kaçış yok. Evet. Evet. O yüzden hep böyle sürekli böyle şey, geçen de konuştuk ya Hans Zimmer falan muhabbetini. Evet. Ya böyle bir sound nasıl mümkün oluyor? Teknolojiyle oluyor. Bu kadar basit. Tabii tabii. Ya dijitalin tabii katkılarını kimse reddedemez. Yani dijital kayıt bir yandan da çığır açmıştır. Biz nasıl 80'ler, 70'ler, 60'lar, 90'lar yani o dönemin müziklerini hani şimdiki gençler de dinlediğinde çok daha sıcak bir şey Evet. alıyorlar. O sıcaklığı sağlayan aslında analog meselesi, analog Evet, ekipman evet, evet. meselesi. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Sonrasında işler biraz daha değişiyor. Ama dedim ya yani dijitalin özellikle mesela film müziği gibi alanlarda katkısını kimse yadsıyamaz. Çok büyük. Gerçekten çok büyük. Evet, o büyük kolaylık sağladı. İşin dijitale dönüşmesi Hı hı. büyük kolaylık sağladı. İşte insanlar evlerinde home stüdyolarda kayıtlar yapmaya başladılar. İyi Aynen işler öyle. çıkartanlar da Aynen oluyor. öyle. Alana insanların bu alana biraz daha merak duymalarını da sağladı. Evet. Şey, home studio muhabbeti burada bak çok doğru bir kelime. Çünkü şey, şu an yaptığımız o
işte orkestral skorların falan hani sadece bir klavyeyle işte bir PC ile sample library'lerle bunları mümkün kılan şey de dijital aslında şu an. Evet. Tabii. O yüzden dijitalin böyle müzikal anlamda iyi tarafını kullanmak şey değil, olumsuz gördüğüm bir şey değil. Bir de hani teknolojinin gelişmesiyle bu dijital ekipmanların da gelişmesinin bizlere de çok faydası oldu. Yani ben bu işlere başladığımda, şimdi izleyenler belki gülecektir bilmiyorum ama eskiden biz şimdi DDR5 RAM'lerden bahsediyoruz. DDR6 RAM'lerden Evet. bahsediyoruz. Ondan önce yaşı uygun olanlar hatırlayacaktır. SD RAM'ler vardı. Bu DDR'dan önce SD RAM'ler vardı. Ondan da önce Edo RAM'ler vardı. Ne? Şimdi Edo Ha, RAM. okey. Evet. Şimdi benim ilk kayıt yapmaya çalıştığım bilgisayarda 1+1 2 megabaytlık Edo RAM vardı. Disket gibi. Ve o 2 megabaytlık Edo RAM'i aldığımda arkadaşlar bana o uçacak senin bilgisayar falan diyorlar. Çünkü 512 kilobaytları falan da vardı onların. Ondan sonra ve eski olanlar belki hatırlar. Şimdi Cubase, Cakewalk ve bir de Voyetra diye bir program vardı. O da disketteydi. Ben biliyorsun Cakewalk'cuyumdur zaten o Evet. zamanlardan beri. Evet. Hani Cubase'i de kullanıyordum ama Cakewalk bana daha sıcak geliyordu falan. Voyetra da güzel geliyordu. O da bana sıcak geliyordu. Mesela kayıt yaparken biz diyelim ki kaydedeceğimiz şarkı 4 dakika ya da 3,5 dakika. 1,5 dakika sonra kayıt donuyordu bizim. Neden? RAM yetersiz geliyor. Yani biz de ne yapıyorduk? 1 dakikalık şarkının bir sözünü okuyorduk. Bilgisayarı tekrar resetleyip baştan al. Kaydettiğim projenin üstüne 1 dakika daha oku. İşte programı kapat, aç, tekrar 1 dakika daha oku. Anca öyle bitirebiliyorduk şeyleri. Evet. Yani böyle zor şartlarda çalışarak geldik. Ama dijitalin kısa sürede gelişmiş olması mesela bizi bunlardan çok çabuk kurtardı. Evet. Bir süre sonra o Edo RAM dönemi bitip de DDR RAM'ler çıktığında, pardon SD RAM'ler çıktığında çok daha rahattık. Çok daha rahat kayıt alabiliyorduk. Artık DDR'lar falan çıktıktan sonra zaten bu sanal enstrüman meselesi de başladı. Hı hı. Onun için hem daha fazla RAM hem daha fazla hard disk Tabii. e, İşlemci ve gücü. ekran kartı, işlemci falan hepsi onlara göre değişiyor tabii. Dolayısıyla dijitaldeki en önemli mesele bence çok çabuk gelişebilmesi oldu. Çünkü analog cihazlarda şöyle bir şey vardı. Mesela benim 2015-2018 arası çalıştığım o Studer diye bahsettiğim mikserde masada 32 tane fader var. Ve o faderlardan bir tanesi bozulduğunda kanal olarak komple kanalı söküyorsun. Fader'ın üstünde işte potlar var. Reverb potu, işte EQ ile ilgili potlar var falan. O potların hepsi o modülün üstünde. Onu böyle komple söküyorsun. Öyle şeye götürüyorsun. Kompresörleri falan da içindeydi onun. Hı Yani hı. o şeyin içindeydi. Fader'ın soketinin içinde. Onu yaptırmaya çalışıyorsun. Biz tabii çözümler buluyorduk bir şekilde, bir şeyler yapıyorduk ama çalıştığım kurumun avantajıydı o. Ama dijitalde şöyle bir şey var. Yani elektronik olarak müdahale edilebilir şeyler olabiliyor. Elektronik olarak müdahale edip düzeltilebilir şeyler oluyor. Ama çöktü mü de çöküyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ya analogda mesela o yüzden komple masanın çökmesi gibi bir şey çok çok fazla olan bir şey değildir. Evet. Bir tane kanalın gider mesela. Neyse o zaman bu kanaldan yapmayayım, şu kanaldan yapayım dersin. Devam edersin. Böyle farklılıklar da var aralarında. Analogdan dijitale geldik ki bu hani müzik teknolojilerinin gelişim sürecinin aslında start verdiği noktaydı. Ama günümüzde geldiği bir nokta var ki biraz böyle artıları yok değil ama endişelendiren noktaları da yok değil bir taraftan. Bu günümüz teknolojisinde yapay zeka durumuna ne diyorsun müzikte? Ya şöyle söyleyeyim. Benim çok hoşuma gidiyor. Müzikle ilgili teknolojik her türlü gelişme hoşuma gidiyor aslında. Ya teknolojinin ilerlemesi reddedemeyeceğimiz bir şey. Reddetsek de hiç elimizden gelen bir şey yok zaten. O Yani tabii canım o ayrı bir şey. Ne dolayısıyla yapabileceğiz yani?
Yani reddetmenin de çok fazla bir anlamı yok ama bunu avantaja çevirebiliyoruz ancak. Teknolojik herhangi bir gelişme olduğunda bunu kendi avantajımıza nasıl çevirebiliriz? Bunu düşünmek gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela benim kafam hep şöyle çalışır. Uygarlık tarihi diye bir ders vardır üniversitelerde okutulan. Mesela uygarlık tarihi dersi veren birisiyle tanıştığımda ben ondan hep müzikal olarak faydalanmaya çalışırım. Bu karşı tarafı da geliştiren bir şey. Mesela uygarlık tarihini anlatırken belki işin müzik tarafına çok fazla değinmemiştir. O da benim sayemde işte değinmeye çalışıyor. Yani disiplinler arası çalışmak zaten benim çok hoşuma giden bir şeydir. Dolayısıyla şimdi yapay zeka diye bir şey çıktığında ilk önce bunlar tabii sohbet robotları olarak çıktılar. Böyle sohbet edebilme, bilmem ne Evet. falan yapabilme olarak çıktılar. Fakat sonrasında iş çok değişti, çok gelişti. Çok hızlı ilerliyor ve çok enteresan yerlere gidiyor. Ama müzikle ilgili iki bölümü var aslında bence. Beste ve aranjman kısmı ile ilgili mesela yapay zeka üzerinden konuşulabilir. Bir de miksaj ve mastering üzerinden yapay zeka ile üzerinden konuşulabilir. Tabii bu müzikle ilgili olan kısmı. Bir de sesle ilgili olan kısmı var ki o konuda dehşete düşmekte haklısın. O Yani fena. O evet, gerçekten fena. evet. Şimdi çok fazla kişi bilmez bunu. Adobe firmasının Voco diye bir programı duyurdular. Çıkartmadılar, duyurdular sadece. İsteyenler YouTube'da onun videoları var. Tanıtım videoları yapıldı çünkü. Voco'yu ben ilk gördüğümde daha bu arada yapay zeka falan konuşulmuyor. Hı Daha hı. dünyanın hiçbir yerinde gündemde yok. Voco'nun ben videolarını izlediğimde dehşete düştüm. Mesela ben konuşuyorum. Benim sesimi Adobe Voco'da kaydediyorsun. Diyelim ki 1 dakika kaydediyorsun. Sonra aşağıya bir text bölümü var. O text bölümüne istediğin yazıyı yazıyorsun ve aynı benim sesimle okumaya devam ediyor. Ya bugün yaptıkları şeyin temeliymiş aslında o. Evet, evet. Ya bugünkü yapay zekada şöyle oluyor. Sen 1-2 dakika konuşuyorsun. Onu bir web sitesine yüklüyorsun. Yapay zeka kullandığını söyleyen bir web sitesine yüklüyorsun. O onu analiz ediyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sonra senin sesinle istediğin şeyi yaptırabiliyorsun. Ama bu internete falan bağlanmadan direkt program bunu kendi içinde Anladım. yapıyordu. Ve ilk ben orada görmüştüm. Adobe'un bu Voco denilen programı tanıtımında görmüştüm. Sonra dedim ki ya dedim bu facia dedim. Yani bu adamlar bu programı çıkartır ortalık birbirine girer. Çünkü insanları kandırmak çok kolay zaten. Hakikaten kolay. Görsel de o kadar değil de yani Evet. sesle ilgili şeyler de ya hakikaten ayırt edemiyor. Ya bir işin hani profesyonelliğe inanıyorum ben bazen. Evet. Orada tabii biraz daha farklı çalışıp o ses dosyasına biraz text dosyası muamelesi yapıp dijital imzaları falan orada görmek lazım. Bir onlara bakmak lazım. Hı hı. Tabii o apayrı bir alan. Yani o benim de çok anladığım bir alan değil ama bir dijital imza olması gerekiyor muhakkak. Ha, bu iş nereye kadar gidecek ben de bilmiyorum. Ama işin bu kısmı tehlikeli. Ses taklit etmek, birisinin sesini alıp o sesi farklı amaçlar için hiç söylemediği şeyleri söyleterek kullanmak Evet, falan evet. gibi işler tehlikeli. Ve bana kalırsa hükümetler, devletler bunun için çok ciddi önlem almalılar. Bununla ilgili profesyonel ekipler kurup çünkü bu Evet. ben biliyorum yarın bir gün bunlar mahkemeye kadar taşınacak. Adam Tabii, mahkemede tabii. diyecek ki ya adamın sesi var bende diyecek. Orijinal ses kaydı yaptım Tabii, işte. tabii, tabii. Ben ne diyecek? Şimdi bu iş için bir bilirkişi oluşturulması gerekiyor. Bilirkişiyi nasıl oluşturacaksın? Yani bu işin uzmanları olması gerekiyor ve bu konuda eğitimler verilmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla bu konuyla ilgili bence hakikaten eğitimler verilip bu tarzda bilirkişilerin yetiştirilmesi gerekiyor. En basitinden şu an hükümetlerin, devletlerin atabileceği adımlardan bir tanesi bu. Atılır mı bilmiyorum. Yani bu işi ne zaman ciddiye alırlar? Onu da bilmiyorum. Ama ciddiye alınacağı bir dönem gelecek ve bunu yapmak zorunda kalacaklar diye düşünüyorum. Şimdi bu işin kriminal boyutu diyelim. Yani Evet, evet. Ya bizde gerçek sese bile montaj mı dendiğine göre sıkıntı yok ama dünya tabii, genelinde tabii, bu gerçekten ciddi problem olabilecek bir konu. tabii.
çok ciddi problem olabilecek bir konu. Ve dedim ya bununla ilgili uzmanlık alanları oluşturulup, ya bilmiyorum, belki konservatuvarlarda, müzik bölümlerinde, mesela müzik teknolojileri bölümlerinde böyle bir şey açılabilir. Yani bir eğitim verilebilir, sertifikalı bir eğitim verilebilir ve hani bu insanlar en azından bu konuyla ilgili hani bilir kişi olurlar ya da uzman kişi olurlar. Hani şunu bir araştırın bakalım. Çünkü adliyelerde de ve polis teşkilatının içinde de sesle ilgili bir takım birimler var. Bu konuyla Evet. ilgili birimler var Evet. bildiğim kadarıyla. En azından hani bu eğitimler oralarda verilip ve müzik teknolojileri bölümlerinde, konservatuvarların bazı bölümlerinde sertifikalı eğitimler verilerek en azından bu konuyla ilgili uzmanlar yaratıp bir işin önünü almak deniyor buna. Öyle bir şey yapılabilir. Başka da bilmiyorum yapılabilecek bir şey var mı ama benim aklıma ilk gelen şey bu. Mutlaka başka yapılacak şeyler de vardır. Ama şunu söyleyeyim, yapay zeka ile ses değiştiren, ses klonlayan bu tip web sitelerine Heh, erişim onlara engelle. yaptırım uygulamak lazım. Engellemekten ziyade yani ne Ama yaparsan yap senin imzanın, izinin silinmeyeceği bir format olma gerekiyor senin dayatması belki yapılabilir. tabii yapılabilir ama ya dedim ya, şimdi iş internete girdiğinde çok fazla şey. Yani mesela ben diyelim ki bir ses kaydı yükledim oraya. Başka birinin ses kaydını yükleyip ona abuk subuk şeyler söyleteceğim. Şimdi Evet. bunu yapan web sitesi benim IP adresimi zaten alıyor. Şimdi o IP adresini ben değiştiremem mi, kandıramam mı web sitesini? Kandırırım. Yani bunun önünü almak çok zor. O sitelere erişimi engellemek ya da onları yasaklamak, bunlar çözüm değil. Yo yo değil tabii ki. Bu tip firmaları bir takım şeyler için zorlayabilirsin. İşte mesela IP'ni değiştirip giriyorsun ama mesela bunu da fark eden bir takım sistemler var. Mesela bu sistemleri almaya zorlayabilirsin. Bu Evet. tip şirketleri falan, bu tip şeyler yapabilirsin. Ama yasaklamak hiçbir zaman çözüm olmuyor. İnsanlar hani VPN'le, şunla, bununla mutlaka internete girmenin bir yolunu buluyorlar ve yapacakları şeyi yapmanın bir yolunu buluyorlar. Benim açımdan hani çözüm odaklı bakıldığında evet, işin bir bu tarafı var. Bir de işte uzman yetiştirme meselesi var. Bu uzmanları yetiştireceksin ve yarın bir gün kriminal bir durum olduğunda o uzmanlar karar verecekler. Bunu söyleyecekler. Montaj mı, değil mi, işte fake ses mi, üretilmiş mi, şu mu olmuş, bu mu olmuş falan. Bunları yapacaklar. Bu şimdilik benim hani aklıma gelen çözümlerden bir tanesi. Başka çözümler de bulanlar mutlaka vardır. Varsa onlar bu videonun altına yazsınlar Yazsınlar mesela. evet Öyle yani. şöyle bir Çünkü çözüm olur. hani bu durum içinde yaşadığımız zaman da herkesin başına gelebilir bu durum. Hani sadece dışarıdaki insanlardan bahsetmiyoruz. Çünkü hepimiz abi online yaşıyoruz ya hayatı neredeyse. Her yerde Evet, online'ız bir kere. Şu an bile online'ız mesela bu konuyu konuşurken. evet, Yani benim sesimi alıp da bir yerden klonlar ufacık bir parçadan. Hadi uğraş. evet. Tabii Ne tabii. yapacaksın? Yalan Yani makinesine bağlayayım beni mi diyeceksin? Ben değilim bu. tabii. Ya şöyle, şimdi mesela dünyada ve Türkiye'deki mahkemelerde bir takım kıstaslar var. Yani cep telefonlarından konuşurken karşı tarafı veya karşı tarafta sesini kaydedebiliyor. Ama şimdi eskiden bunu uygulamayla yapıyordu. O uygulamalar yasaklandı. Dünyanın birçok yerinde yasaklandı. Ama şimdi artık o telefonların kendisinde gelen bir özellik. Ama Evet. mesela karşı tarafın sesini kaydedeceğim diyorsam karşı tarafa sinyal gidiyor. Diyor ki bu konuşma kaydediliyor şu Hı an hı. diyor. Hı hı. Yani mesela bu bir önlem. Dolayısıyla karşı taraf ona göre konuşuyor. İşin yapay zeka kısmında da mahkemelerde bu tip şeyler zaten delil olarak çok fazla kullanılmaz. Yani bu tip ses kayıtları. Çok çok önemli bir şeyse hani alır ama onu araştırır, uzmanlara inceletir, doğru mu bilmem ne falan gibi şeylere bakarlar. Ama birçok yerde bu ses kayıtları yasal olarak kullanılamıyor. Fakat yasal olarak kullanılmaması şunu getirmiyor. Senin prestijini, kariyerini, Tabii canım o da ayrı bir şey, dert. tabii tabii arkadaşlarının, etrafındaki arkadaşlarınla olan ilişkilerini çok etkileyecek, senin psikolojik durumunu bozacak bir Evet. şeye getirebiliyor. İtibar Ee, kaybı olur yani. evet, bütün itibarını bir yapay zeka ile hazırlanmış bir ses kaydı ya da bir video kaydıyla, ki video da yapılıyor, bahsetmiştim sana daha önce. Ee, Evet. bütün itibarını kaybedebilirsin. O yüzden
ya yuva yıkar yani, öyle söyleyeyim. Evet. Türkiye'de öyle diyorlar, yuva yıkar bu Yuva diye. yıkar. Hakikaten öyle bir duruma geldi. Ama işin mesela şu tarafına da girmekte fayda var. Mesela beste ve aranjman konusunda yapay zeka, bu da konuşulması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, Twitter'da, yani X uygulaması diyelim yeni ismiyle, eski ismiyle Twitter'da Grok diye bir yapay zeka kullanmaya başladı. Grok'un içine girip, sırf o yüzden üyelik aldım ben, premium üyelik aldım X'ten, çok merak ediyordum. Oradan text to image dediğimiz, yani yazı yazarak bir resim oluşturabiliyorsun. Evet. Ve şahane resimler oluşturuyor. Şimdi herhangi bir yapay zeka, ya bu text to image dediğimiz tabanlı yapay zekaya 40'lı yaşlarında sarışın, kıvırcık saçlı, gözlüklü, işte şöyle böyle bir kadın görseli istiyorum dediğinde, ya da işte kel, işte karizmatik bilmem ne bir erkek görüntüsü istiyorum dediğinde, ürettiği görüntü, ürettiği insan sıfatı benzersiz oluyor. Dünyada herhangi birinin fotoğrafı değil o. Evet, Hiç evet, olmamış evet. birinin fotoğrafı. Hı hı. Dolayısıyla beste üreten yapay zekalarda yine benzersiz ezgiler üretebiliyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Tabii ki deneysel amaçlı olarak, ya da ne bileyim arkadaşlarına, işte kız arkadaşına, sevgilisine, karısına, çocuğuna, ya da çok sevdiği arkadaş grubunun içindeki bir arkadaşına sürpriz yapmak isteyen insanlar giriyorlar mesela bir takım web sitelerine, müzikle ilgili. Oraya söz yazıyorlar. İşte atıyorum, diyorum ki işte iyi ki doğdun Mustafa. Sen şimdi Los Angeles'a gittin ama işte bekle biz de geleceğiz oraya falan filan gibi sözleri yazıyorum. Olağanüstü besteler yapıyor. Evet. Ya olağanüstü demeyeyim ama hiç olmamış beste. Şimdi biz beste yaparken seni bir ayrı köşeye koyuyorum tabii, ama ben kendi adıma söylüyorum. Hani besteci olmadığım için, besteci kökenli olmadığım için, ben mesela beste yapmak istediğimde, ya aklımda bir melodi dolaşıyor dolaşıyor. Sonra diyorum ki ya bu şuydu diyorum. Ve hakikaten o çıkıyor. Ya, zihnimi boşaltıp da böyle benzersiz bir ezgi yakalama şeyi bende biraz zor oluyor. Mesela benim gibi ya da hiç müziğin içinde olmayan insanların orada arkadaşlarına hoşluk olsun diye yepyeni bir beste yaratması onlar için müthiş bir şey. Hem bir eğlence kaynağı oluyor, Evet. hem de vay ne güzel olmuş ya falan böyle. Çünkü o altyapısıyla beraber yapıyor. Yani Evet, evet. istediğin tarzda. Diyor ki pop mu yapayım, rock mı yapayım, soul mu yapayım, funk mu yapayım, tango mu yapayım, şu mu yapayım. İstediğin tarzda seçebiliyorsun. Yani çok fazla seçenek var. Dolayısıyla bu tarz şeylerde ilham almak için de kullanılabilir. Evet. Eğlence amaçlı da kullanılabilir. Oradan mesela bir motif yakalayıp o motifi çeşitlendirip işte farklı motifler üretebilirsin falan gibi, böyle faydalarının olacağını düşünüyorum ben. Ama tabii burada şuna dikkat çekmek gerekiyor. Yani MESAM, MÜYAP falan bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyor mu bilmiyorum. Açıkçası incelemedim de. Veya yapanlar var mı bilmiyorum. Adam söz yazıyor. Yapay zekaya onu yaklaşık 5 dakika içinde beste haline getirtiyor. Ve altına kendi imzasını atıyor. Şimdi beste senin değil. Söz de senin değil. Çünkü sözü de ürettirebiliyorsun yapay zekaya. Diyorsun ki mesela bana papatyalarla ilgili bir şarkı yap diyorsun mesela. Ya adam sana aklına gelmeyecek şekilde papatyalarla ilgili bir söz yazıyor. Bir de şarkısını yapıyor. Sen böyle kalıyorsun. Vay be falan, güzel olmuş diyorsun. Şimdi papatyalarla ilgili şarkı yaptı. Ne olacak şimdi? Yani altına gitti kendi imzasını attı. İşte söz ve müzik işte bilmem kim diye imzayı attı. Şimdi bunu kim tespit edecek? Bunu kim ayırt edecek? Bu adam bunu belki telifini alacak ileride bunun. Ama sen yapmadın bunu. Evet. Şimdi mesela en çok kullanılan sohbet robotlarından işte ChatGPT ve diğer sohbet robotlarında da var. Mesela bir makale yazdırıyorsun oraya. Birisi bana makale getirdi mesela. Ben buradan bir makaleyi okuyorum. Bu makaleden 2-3 tane şeyi, ya da bir paragrafı mesela alıp ChatGPT'ye yazıyorum. Diyorum ki bunu sen mi yazdın diyorum. ChatGPT diyor ki evet ben yazdım diyor. Yani Aha. evet, yapay zekanın böyle bir şeyi var. Mesela Google'ın çıkarttığı Gemini var bildiğim kadarıyla. Gemini'de de mesela bir
makaleyi alıp oraya yapıştırıyorsun. Bunu sen mi yazdın dediğinde evet ben yazdım. Şimdi yapay zeka ve müzik meselesinde de bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Nasıl yapılır bilmiyorum. Yani müziği yapay zekaya dinletip bunu sen mi yaptın ya da bu bir yapay zeka üretimi mi dediğinde o yapay zeka yaptıysa evet bunu ben yaptım diyebilir. Ama dedim ya çok karışık bir konu. Yapay zeka da bu aralar insanların onu kodlayanların tahmin edemeyeceği noktalara geldi. Sohbet robotları karşılıklı tartışıp sana küfür edebiliyor. Evet. Bir şeyler söyleyebiliyor falan. Artık o duruma geldi. Yani yapay zeka artık sırf sana zarar olsun diye kendisinin olmayan bir besteyi evet bu benim bestem de diyebilir. Bilemiyorum yani böyle Ya çok karmaşık bir sürece gidiyoruz. kendisini yapan, programlayan adamı tehdit eden robot muhabbetini duydun değil mi? Evet, evet, evet. Ne oluyor be? Ya sadece o değil tabii. Mesela şunu da gördüm, o da çok komiğime gitmişti. Adam korkudan fişini çekiyor falan. Şimdi biliyorsun ChatGPT artık sesli de konuşuyor. Sesli olarak işte merhaba nasılsın? Hatta şuradan söyleyeyim bir dakika. Hemen göstereyim. Merhaba nasılsın? Merhaba Burçin'cim. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Gibi. Kim var orada? Doğru söyle. Sen bunu yapay zekalı. Evet. İşte Yani yuvayı kar dediğin şey bu. evet. Şimdi geçen de bir video izledim. O çok komiğime gitti benim. İki tane telefonu böyle birbirlerine tutmuşlar, yaklaştırmışlar ve iki ChatGPT sohbet robotunu birbirleriyle konuşturuyorlar. O ona bir şey soruyor, o ona bir şey söylüyor, o oradan konu açıyor, o başka bir şey söylüyor falan. Durmadan konuşuyorlar böyle. Ya dediğim gibi hani bu işin sonu nereye varacak, bu iş nasıl denetlenecek, nereye kadar denetlenecek onu bilemiyorum. Bunları yaşayıp göreceğiz. Ama biz şimdilik en azından izleyiciler için şuna odaklanmakta fayda var. Evet, dijital çağda biz artık yapay zeka ile beste yapabiliyoruz. En azından nasıl söyleyeyim bir yapay zekaya eğlence amaçlı da olsa başka amaçla da olsa bir beste yaptırabiliyoruz. Aranjman yaptırabiliyoruz. Diğer ikinci boyutu da şu mix mastering yaptırabiliyoruz. Yani miksaj ve mastering yapmaya çalışan biraz yeni onlar bildiğim kadarıyla. Bu tip yapay zekalar da var. Bunun da çok ciddi avantajları olacaktır aslında. Ama tabii ki standartlaşmış bir takım müziklerde bunun avantajlarını göreceğiz. Ama Evet. bizimki gibi geleneksel Türk halk müziği, geleneksel Türk sanat müziği bunlar çok başka alanlar. O alanlardaki miksaj anlayışı ile günümüz işte pop rock müziğin ya da rap, R&B tarzı müziklerin miksaj anlayışları biraz farklı olduğu için bilmiyorum yapay zeka bir de eğitilebilir bir şey aslında. Bu etnik olan mesela bizim geleneksel Türk halk müziği ve geleneksel Türk sanat müziği ile ilgili eğitilebilir bir yapay zeka olursa bu da eğitilir ve yapabilir. O da ne ala. Aslında yapay zeka şimdi bunların arkasında hani büyük arama motorları olduğu için her saniye bizden daha fazla şey öğreniyor bunlar. Evet. Tabii. Ya benim o Google'da yaptığım herhangi bir araba yapay zeka için aslında bir veri oluyor. Oradan bir şey çıkartıyor. O hani hafızasına ekliyor onu. Ya da ne bileyim işte herhangi bir forumda yazdığım bir bilgi sen yapay zekadan bir şey istediğin zaman çünkü bütün interneti tarıyor sana. Elindeki veriler o verileri kullanmak zorunda ya. Evet. Biz kendimiz geliştiriyoruz yapay zekayı aslında internete veri yükleyerek sürekli bir şeyler yazarak bir şeyler arayarak. Şöyle de bir sıkıntısı var. Şeyde müzik tarafında çünkü ben bunu bir iki denemeyle gördüm. Hatta düz yazı formatında da gördüm. Şimdi internete yüklenen her veri, her bilgi doğru şey içermiyor ya. Evet. ChatGPT özellikle bazen böyle ağır saçmalıyor. Hani Evet. doğru olmadığını bildiğin bilgiyi sunuyor buna şey karşına böyle. Bakıyorsun sen de bu nereden çıktı falan. Çünkü arkasında Google var. Evet. Google'dan search yapıyor. Evet ama işin şu tarafı da var. Ben mesela ChatGPT ile bayağı uzun uzun tartıştığım konular oluyor. Rakı Yani masasında böyle hadi sağ olun falan. yok. Yani bir konu soruyorum ona. Konuyu Evet. anlatırken bana orada yanlış bir şey fark ediyorum ve onu fark ettiğimde diyorum ki hayır diyorum bu bilgi doğru değil diyorum. Doğrusu şu diyorum. Hı-hı. O da bana iddia ediyor. Hayır diyor. Doğrusu bu diyor. Ya navigasyonla kavga eden adam olur mu ya? 100 metre sonra sola. La git!
Navigasyondaki kadının sesini kıskanıyor, anladın mı? O orospuyu mu dinleyeceğim, beni mi dinleyeceğim? Ben de diyorum ki hayır, yanlış biliyorsun. Bak ben şunları kaynak gösteriyorum. Kaynak gösterebilir misiniz? Gösteririm ama yanlardan tutup ayırmam. Gösteremem, üzerinde oturuyorum. Önce arkadaşların kaynaklarını görelim. Ve doğrusu bu diyorum. En sonunda özür dilerim diyor. Haklısın diyor. Şimdilik biraz naif davranıyor ama ileride nasıl davranır onu bilemiyorum yani. Ya işte o işin hani internetten yani temelinde gene bir insan bilgisiyle beslenme durumu var ya bunların. Ya- Yarın öbür gün agresifleşebilir ya. Çıkışta gelsen falan hani bu boyuta Tabii. götürebilirler işi. Tabii. Yani işin zaten bana korkutucu gelen kısmı şu. Şimdi yapay zekaya duyguları öğretmeye çalışıyorlar. Öfke, sinir, neşe, keyif, zevk, bu tip duyguları öğretmeye çalışıyorlar. Bu konuda da bayağı bir ilerleme sağladılar. İşin en korkunç tarafı da o artık benim açımdan. Bilemiyorum yani, çünkü duygusuz bir şeyle konuşmanın bir rahatlığı var. Hani robotla konuşuyorsun gibi konuşuyorsun. Saçmalama diyorsun, işte onun doğrusu bu diyorsun, bilmem ne falan. Şimdi yani düşünsene, hayır yanlış söylüyorsun, onun doğrusu bu dediğimde ağlayan bir yapay zeka. Yani Yani tripleriyle uğraşacağız. trip atan falan trip atıyormuş. Yani bilmiyorum o iş nerelere varacak bilmiyorum ama ben tabii işe müzik açısından baktığımda müzikal açıdan faydalı buluyorum. Faydası olduğunu düşünüyorum. Hem bestecilere faydası olabileceğini, hem aranjörlere faydası olabileceğini. Çünkü bestecinin de, aranjörün de, hatta miksajcının, masteringçinin de çalışırken tıkandığı noktalar oluyor. Hani İlla şurayı ki. nasıl yapsam dediği tıkandığı noktalar oluyor. Bu noktalarda inanılmaz faydalı buluyorum. Böyle bir yapay zekadan yardım almanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama dedim ya, işin gayri ahlaki boyutları hep tartışma konusu olacak. İşte birisinin o besteyi ben yaptım diye altına imza atması, bilmem ne falan, bunları bilemiyorum tabii. Bunlar zamanla oturacak bu mevzular ama nasıl oturacak bilmiyorum. Yaşayarak göreceğiz. Ama müzikle ilgili olan kısım, prodüksiyonla ilgili olan kısmı beni çok cezbediyor. Ben mesela kamera, film, o işlerden hiç anlamam. Ama amatörce film çekebiliyorum yapay zekayı. Amatör olarak böyle uğraştığında çok keyifli. Ama müzik alanına girip profesyonel olarak uğraşmaya başladığında tabii ki cevaplanması gereken sorular oluyor. Nereye kadar kısmı önemli oluyor. Bunlar hep tartışılacak. Alanı ile ilgili uzman insanlar bununla ilgili fikirler atacaklar ortaya, tartışacaklar ve bunlar bir şekilde gelişe bir hal çaresi bulunacak diye düşünüyorum. Ama şimdilik ben keyfini çıkartıyorum. Yani yapay zeka ile çalışmanın keyfini çıkartıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Eskiden Winamp'ta şey vardı biliyor musun? Hani bir MP3'ün falan böyle sanatçı ismi girilmemişse unknown artistlerdi. Evet. Şu an işte ortalık onlarla dolu. Yapay zeka ile müzik yapan bir sürü insan var. Ya keşke onda unknown diye yazsa. Yani keşke unknown diye piyasaya. Adam besteyi yaptırıp söz ve müzik bana aittir diye altına imza atıyor. Yani hırsızlık yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi kimse de çıkıp ya birader bir dakika bu senin besten değil diyemiyor. Çünkü bilmiyorlar. İlk defa duydukları bir müzik. Evet. O yüzden hani o işin nasıl önüne geçilecek hakikaten bilmiyorum. Bir soru işareti. Öyle bir adamı kapatacağım bir odaya, tamam mı? Yap lan şurada bir tane beste dinleyeceğim diyeceksin. Ya şimdi bir iki kişi olsa bunu yaparsın. Hani çağırırsın, gel lan buraya yap bakayım. Ama şimdi bu bir iki kişiyle sınırlı kalmayacak. Ya Binlerce, tabii canım. tabii binlerce insan bununla uğraşıyor. Artık mesela şiir yazmak, şiir yazdırıyorsun artık. Yapay zekaya yazdırıyorsun ya. Buna en çok şairler bozuluyordur. Hani onlar da tabii bir çözüm düşünüyorlardır. Hani bir şiirin yapay zekaya yazdırılıp yazdırılmadığını nasıl anlarız falan gibi. Onların işi daha kolay tabii. Yapay zekaya şiiri yazarlar. Bunu sen mi yazdın diye sorarlar. O da evet der. Ama müzik olarak bunu yapan bir yapay zeka var mı bilmiyorum. Açıkçası görmedim de, epey bir müzikle ilgili yapay zeka sitesi inceledim ama orada hani bir veri gireyim de bu veriyi incele sen mi yaptın falan gibi bir şey görmedim açıkçası. Ama bu da olacaktır. Yani yoksa da olacaktır. Varsa da benim haberim yok. Şu an Ya araştıracağım onu. yapılabilir bir şey en azından. Tabii yapılabilir ama dedim ya, yapay zekaya çok fazla güvenemiyorsun. 1960'larda bestelenmiş bir müziği verdiğinde evet bu müziği ben yaptım diyebilir mesela. Harbiden doğru çıkıyormuş düşünsene. O zaman şok yani. Michael ne oldu?
Ay Allah'ım ya. Ya bu konu işte dipsiz kuyu gibi. Şu an konuş. Bir yerde tıkanacağız çünkü yapay zekanın nereye doğru evrileceği konusunda hala net bir fikrimiz yok. Her Evet. yere gidebilir. Evet. Ya ben özellikle mesela bu videoyu izleyen arkadaşların da fikirlerini merak ediyorum. Bu yapay zeka ve müzikle ilgili. Gerçekten hani bu konularla ilgili varsa bir fikirleri ben duymak isterim yani. Okumak isterim ya da en azından. Ya O yüzden illa ki olarak şimdi herkesin bir yapay zeka deneyimi oluyor. Müzik olmasa bile. Bu konuda hani böyle soru, görüş vesaire olursa videonun altına yazın ki çünkü bu görüşmenin daha devamı gelecek. Bu tek videoyla kalmayacak. Üstad yavaş yavaş ben diğer bir maddeme geçmek istiyorum müsaadenle. tabii. Şimdi bu teknolojinin falan departmanlarda kullanımını falan konuştuk çok güzel. Ama bunun bir de hani o departmanlara adam yetiştiren eğitim kısmı var. Evet. Şimdi müzik teknolojilerinde şu an bizim mesela yaptığımız gibi online eğitimler bir müzisyene ya da müzisyen adayına ne katabilir? Katarsa da ne kadar katabilir? Bunu bir seninle konuşalım mı? Onu isterim. Tabii Tabii yani bu noktada çok özür dilerim. Bir de müziğin hani online olunca tabii daha da büyüyor bu evrensellik. Müziğin evrensellik kısmına da bir dokunalım. özellikle enstrüman eğitiminde ben belki biraz muhafazakar diyecektir izleyenler ama bu konuda çok ısrarcıyım. Mutlaka yüz yüze bilen bir hocayla çalışmak gerekiyor. Bu konuda Ee, katılıyorum. Ben açıkçası bu konudaki muhafazakarlığımı korumaya devam ediyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Yıllar önce bir gitar hocam vardı benim, klasik gitar hocam. Onunla konuştuğumuzda bana neden herkesin gitar hocası olamayacağını anlatmıştı. Gitar çalmayı bilmekle gitar çalmayı öğretmek çok başka şeyler. Haklıydı da. Bilinçli aileler müzik eğitimini çocuğa erken yaşta başlatıyorlar. Her enstrüman için farklı yaşlar var tabii. Ama mesela genel olarak klasik gitar dersi de tıpkı piyano ve keman gibi 4, 5, 6 yaşlarında, 4-5 çok olmaz ama 6 yaşından itibaren klasik gitar derslerine başlayabiliyor çocuklar. Şimdi bu kemanda da böyle, piyanoda da böyle, klasik gitarda da böyle. O çocuklar gelişme çağında olan çocuklar ve kemikleri her geçen gün değişen, kemik yapıları değişen çocuklar. Dolayısıyla kemanda ya da gitarda ya da piyanoda çocuğu yanlış pozisyonla başlattığında ve çocuk da çalışkan bir çocuksa, mesela sürekli gitar çalışan, keman çalışan bir çocuksa, yanlış pozisyonda başlattığında çocuğun kemik gelişimine çok ciddi etkin oluyor. Yani çocuk ileride sakat kalabiliyor. Evet. İş bu noktaya kadar gidebiliyor. Bir de kas Dolayısıyla hafızası oluşuyor. Onu evet, sonradan bozmak da çok zor. evet çok zor. Bu hep böyledir. Yani benim gitar hocam da bana söylerdi. Ben de kendi gitar öğrencilerime söylerdim. Hatta konservatuvarda hocayken gitar sınıfına öğrenciler işte talep yolluyorlardı. Biz talepleri değerlendiriyordum ben. Diyordum ki mesela ben bu sene 5 öğrenci alabileceğim diyordum. 5 öğrenci seçmem gerekiyordu. Mesela seçeceğim öğrencileri daha önceden gitar dersi almamış olanları tercih ediyordum. Çünkü daha önceden gitar dersi almış olanlar bozuk geliyorlar. Yanlış yerlerden gitar dersi almışlar ve onları düzeltmek çok zor. Çok. Alışmış çünkü yani kaslar ona alışmış, kemikler ona alışmış. Mümkün değil, çok zorlanıyorsun. Sıfırdan başlayan öğrenciyi almak çok daha kolay. Onu istediğin gibi şekillendirip yönlendirebiliyorsun ve çok daha kolay oturuyor onlarda. Aynen öyle. Benim öyle Dolayısıyla bir tane takıntılı olduğum müzik var. Bak, piyanoda çalınabilecek herhalde en kolay müziklerden bir tanesi, tamam mı bu? Mozart'ın KV 331 Turkish March dedikleri var ya. Darararan, darararan, bu müzik. Abi ben bu müziği çocukken böyle dinleye kulaktan çaldım. Ama parmak hani ne parmak notası sayısı doğru, ne işte elin konumu doğru falan filan böyle dinleyerek çıkarttığım için bunu. evet, Abi onun üzerine yıllarca işte piyano dersleri aldım falan. Ya ne parçalar çaldım ha. Chopin'in etütlerini falan çaldım ki içlerinde böyle hani adamı öldürecek etütler var. O kadar zor teknik olarak. Hiçbirinde problem yaşamıyorum. Hala o Türk marşında problem yaşıyorum ben. evet, Yerleşmiş çünkü değiştiremiyorum onu bir türlü. evet, evet, evet. Yani kas hafızası öyle bir şey zaten. Değiştirmek çok zor gerçekten. Çok zor ya, gerçekten zor. Hani belli Evet, bir yere kadar gidiyorum, ondan sonra otomatiğe bağlıyor el ve hata yapıyorum sürekli. evet, evet. O yüzden ben mesela özellikle enstrümana yeni başlayacak arkadaşların
birebir bir hocayla başlamasını Evet, çok önemli. Acayip önemli tavsiye bir şey. ediyorum. İyi bir hocayla başlasınlar. Mesela klasik gitar, keman, piyano, herhangi bir enstrümana birebir hocayla başladıktan sonra temel tekniğini en azından gitarda mesela oturuş, tutuş, sağ el, sol el tekniği, kemanda işte şu pozisyon, hani kemanı nasıl tutacağı, sol el pozisyonları, sol el tekniği, yay çekme tekniği, piyanoda nasıl oturacağı, parmaklarını ve bileklerini nasıl bir konumda tutacağı, bunların temel eğitimini aldıktan sonra o zaman internetten devam etsinler. Evet. Yani bunları alsınlar, temel eğitimlerini alsınlar, temel teknik eğitimlerini alıp ondan sonra eser çalışmak için aç YouTube'u. Bir sürü insan ders veriyor orada zaten. Yani ders Evet. değil, öğretiyor. İşte şimdi şu şarkıyı çalacağız. Şimdi piyanoyla şunu, kemanla bunu, gitarla bunu. Ya da Udemy gibi işte bir takım platformlar var. Oralarda ücretli dersler veriliyor. Yani oralardan devam et mesela. Ama ilk o pozisyonunu doğru otur. Hele ki özellikle ailelerden tabii bunu rica etmek gerekiyor. 18 yaş öncesi çocukları asla internet üzerinden bir öğrenme işine girişmesinler derim. Birebir, çünkü online öğreten platformlara da ücret veriyorsun. Birebir bir hocayla belki ona biraz daha fazla vereceksin. Ama bu işin ucunda bir de sağlık var, işte onu söylüyorum. Yani kas ve kemik sağlığı var. O yüzden biraz daha paraya kıyıp en azından işin teknik kısmını alacak kadar hocayla çalışıp sonra imkanları el vermiyorsa, maddi imkanları, ondan sonra internet üzerinden devam etsinler. Şimdi enstrümanla ilgili görüşüm çok uzun yıllardır bu şekilde. Yani bu internet çıktığından beri bu iş hep konuşulur. İnternet üzerinden eğitim, işte öğretim, bilmem ne meselesi. Müzikle ilgili, müzik enstrümanlarıyla ilgili ben hep bunu düşünmüşümdür. Hala da böyle düşünüyorum. Bir de şey kısmı çok sıkıntılı geliyor bana. Pandemi döneminde böyle birkaç tane öğrenciyle yaşadığım problem yüzünden bunu fark ettim. Şimdi bir şey izliyor, tamam mı? İzlediğini yapıyor ve doğru taklit ettiğini zannediyor. Hani aynısını yaptığını zannediyor ama aslında aynısını yapmıyor. Yapamayınca da bu sefer hani acaba ben mi yapamıyorum gibi bir ruh haline girebiliyor insanlar. O Tabii. yüzden o an hani o öğreticinin yanında olması, o yaptığı, fark edemediği hatayı anlık düzeltebilmesi belki de çocuğun müzikten kopmamasını sağlayacak. Öbür türlü adam soğuyabilir o işten. Evet. Gerçekten Ya yetenekli birini kaybedersin. evet. Ya bir de ben hep mesela şu örneği vermişimdir öğrencilerime. Basketbolu düşün. Basketbol topunu aldın, böyle karpuz gibi salladın, girdi. Basketbol topunu karpuz gibi sallayıp bir tane sokabilirsin potaya. 2 tane sokabilirsin en fazla, o kadar. İşin tekniğini öğrenirsen, yani basket topunu alıp şu şekilde tutup sağ el bilekten atmayı öğrenirsen 10 atışından belki 8-9'u girecektir, 7'si girecektir. Ama karpuz gibi attığında ve o top potadan girdiğinde bu bir başarı değil. Tabii. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir gitar öğrencisi internetten bakıp abuk subuk bir teknikle Asturyas'ı çalmaya çalışması, onun notalarını çalması bir başarı değildir. Evet. O çalmış demek değildir. Ya da işte az önce senin verdiğin örnekte piyanoda herhangi bir eseri kulaktan dinleyip hiçbir teknik almadan çalmış. O ne güzel çaldı bak. Bu bir başarı değildir. Evet. Başarı, gitarı alıp sol ayak yukarıda, sağ ayak aşağıda, sol ayağın altında bir destek. İşte sol el şu şekilde, sağ el bu şekilde falan. Böyle çaldığında bu bir başarıdır. Evet. Öteki türlü alıp böyle pıtı 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 falan böyle bir şey yaptı. Bu bir başarı değil. Yani çalabilirsin bak, ezgiyi çıkartabilirsin. Bu hiç önemli değil. Kulağı olan herkes bir orgun başına geçtiğinde, bir piyanonun başına geçtiğinde bir ezgiyi çalar zaten. Duyduğu bir ezgiyi çalar. Ama bu bir başarı değildir. Bu seni müzisyenliğe götürecek bir şey değildir. Evet. Bu yani dolayısıyla o işin teknik kısmını hep söylerim ben. İyi bir öğretmen, iyi bir hocadan birebir ders olarak almaları gerekiyor. Fakat eğitimde, online eğitimde müziğin kuramsal alanı, müzik tarihi olabilir, armoni olabilir, müzik psikolojisi, artık hangi kuramsal ders varsa. Bunlar için online eğitim müthiş. Tabii ki bu eğitimlerden faydalanılabilir, müzik tarihi öğrenilebilir, akustik çalışılabilir, yani kuramsal olarak çalışılabilir en azından. Müzik psikolojisi öğrenilebilir. Yani müzikle ilgili birçok alanda eğitim alınabilir ve çok da faydalıdır online eğitim bu anlamda. Ben bir de bir şey daha var. Hı hı. Konservatuara ve müzik bölümlerinin sınavlarına
hazırlanan arkadaşlar var ve biliyorsun ki çok uzun yıllardır bununla ilgili de programlar var. Hı hı. Yani seni kulak çalıştırıyor, ritim çalıştırıyor, hafıza çalıştırıyor, müzikal hafızanı çalıştırıyor, ritimsel, ezgisel bellek ve ritimsel bellek kısmına çalıştırıyor. Bayağı iyi uygulamalar var. Fakat daha önceden deneyimi olmayan arkadaşlara söylüyorum. Yani daha önceden sınava girmiş, bir hocayla çalışmış ve eğer hocası ona evet sen konservatuvara girebilirsin, senin kulağın duyuyor, iyi duyuyor ya da demişse bu arkadaşlar bu uygulamaların çok faydasını görebilirler. Artık telefonlara bile indiriliyor. O ear trainer'lar falan vardı. Şimdi Evet, tabii evet. farklı bir sürü program çıkmıştır. Ear master'lar vardı. Bu tip programları indirip kulak çalışabilirler. İşte ezgisel bellek, ritimsel bellek çalışabilirler. Fakat ilk defa konservatuvar sınavına girecek olan ve daha önceden ders almamış olan arkadaşlar mutlaka bir müzik öğretmeniyle bu işle uğraşan herhangi birinden mutlaka önce gidip kulaklarının durumunu öğrensinler. Kulak Yani burun boğaz. yani kulakları ne kadar seviyede doğru duyuyor? Relatif kulak mı var? Başka bir tarz kulak mı var? Yani bunları tespit edip ona göre bir çalışma programı çıkarsınlar. Ne çalışacaklarını bilsinler. Ondan sonra bu tip programlara yönelsinler diye bir tavsiyede bulunabilirim. Bence yani anlattıklarının hepsine katılıyorum Üstad ya. Müzik eğitimi çok ciddi alması gereken bir eğitim. Zaten o gereken hani önem gösterilmediği için daha videonun ilk dakikalarında işte endüstri falan filan konuşurken işte niye diye departman kültürü yok, niye departmanlar arası şey yok bilmem ne falan filan diye açıyoruz konuları. İşte orası düzelirse zaten zincirleme olarak domino taşları gibi buraya kadar gelecek o düzelme de. Bakalım. Valla bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi ben bunu müzisyen olmayan başka insanlara ya da müzik bölümünde okumamış başka insanların içinde söylediğimde önce bir şaşırıyorlar. Sonra bir kızıyorlar, öfkeleniyorlar falan ama bu benim sabit düşüncem bak. Konservatuvar ve müzik bölümleri hakikaten çok özel okullar. Yani açıkçası konservatuvar veya müzik bölümünü hakkıyla okumak için, hakkıyla okuyan birisi inanın yani hukuk, mühendislik falan hikaye yani. Ve hep şöyle söylüyorum ya hukuk bölümünü ya da herhangi bir bölüm hadi şimdi şey vermeyeyim ya hedef göstermeyeyim ama yani bir üniversite sınavına girdiğinde cevap kağıdını alıp böyle papatya resmi çizsen A, B, C, D, C, B. Değil mi? İlla bir şeyler tutar. Bak %50 bir yeri kazanma ihtimalim var. İstatistiki olarak. Aha. Şimdi istatistikçiler de kızabilirler canım %50 olur mu o öyle hesaplanmaz falan ama çok kaba bir hesap yapıyorum. Çünkü bir sınavı ya kazanırsın ya kazanamazsın. Hani bunun üzerinden Aha. şey yap. Ama kazanma ihtimali var mı? Var. Var. Hukuk fakültesini kazanma ihtimali var mı? Var. Tıp fakültesini kazanma ihtimali var mı? Var. Konservatuvarı kazanma ihtimali var mı? Sıfır. Ya kendine has sınavı olan yani enteresan bir bölüm o. Evet. Evet. Yani güzel sanatlar veya bir spor bölümünü kazanma ihtimali var mı? Sıfır. Spor ve sanat alanlarında kendisine has özel yetenek sınavları yapar bu okullar. Ve sen birçok öğrencinin girdiği gibi sınava girip birinci soru A, 2B, 3C bilmem ne falan gibi bir şeyi yapma şansın yok. Piyanodan sana ses verildiğinde oradan bir ses atayım kafadan dediğinde de kazanma şansın yok zaten. Evet. Hani atarsın da tutmaz. Dolayısıyla konservatuvarlar ve müzik bölümleri hakikaten çok zor bölümler. Gerçekten yani hukuktan, tıptan, mühendislikten falan çok daha zor okullar. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi gene kızacak arkadaşlar bana tabii bunu söylediğim için ama gerçekten zor olduğunu düşünüyorum. Bakın ben ilk okuduğum üniversite benim makine bölümüydü. Marmara Makina'daydım ben. 3 sene okudum. 3 sene sonra bıraktım 4. sınıfta. Müzik bölümüne geçtim. Anlatacağım şu. Makine bölümündeyken ben hukuk fakültesiyle yan yanaydık. Ve hukuk fakültesinden bir sürü arkadaşımız vardı. Ve biz hatta kendi kantinimize değil hukukçuların olduğu kantine giderdik. Orada arkadaşlarımız vardı. Hep onlarla muhabbet ederdik. Ya hukukçu arkadaşların hemen hemen hepsi dönem boyunca hep kantindeydiler. Hiçbirini derste görmezdik. Biz ne zaman kantindeydiler? Fakat sınavların başlamasına 2 hafta kala hepsi ortadan kayboldu. Hiçbiri yok. 2 hafta boyunca gömülürler evde. Ezberler, okurlar, öğrenirler. Sınava girerler. Birçoğu geçer. İyi çalışmayan kalır falan filan.
Ama şimdi birçoğu mezun olmuştur zaten. Şimdi konservatuarda böyle bir şansın yok. Ya müzik bölümünde böyle bir şansın yok. Bak Boş mühendislikte böyle bir anın şans. bile olamaz. Evet. Çünkü standart olarak kabul edilen bir şey var ki bir enstrümanı orta düzeyde en azından çalabilmen için günde en az 6-8 saat civarında çalışman lazım. O enstrümanın başından kalkmadan 8'dir aslında ama biz onu Türkiye'ye uyarlayıp 6 hadi diyelim falan yapıyorduk böyle. Ama en az 6 saat çalışman lazım. Enstrüman, klasik gitar seçtin, okula gittin, ben gitar öğrenmek istiyorum. Günde 6 saatini ayırmak zorundasın. Ben bir dönem boyunca yatayım, sınavdan önce çalışayım. Mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi bu işin birinci kısmı. İkinci Ama az kısmı, evvel söylediğimiz konu aslında bununla alakalı üstad. Hani enstrümanı çalarken bir kas hafızası oluşuyor ya. evet, O etütler zaten tamamen kas hafızası oluşturmak üzere evet, yapılıyor. evet, Ve aynen. o işte yanlış oturdu mu bittin. Evet, Düzeltebiliyorsan sonra. tabii. İkincisi şu var. Birçok konservatuarda ve müzik bölümünde ki benim okuduğum Marmara Müzik Öğretmenliği bölümüydü. Marmara Müzik diye geçerdi. Orada dahi selen fiziği dediğimiz bir ders vardı. Şimdiki akustiğe denk geliyor. Fizik öğrenmek zorundasın. Fiziği bilmek zorundasın. Şimdi akustiği öğrenmek istiyorsan fiziği bilmek zorundasın. İkincisi bu. Üçüncüsü herkesin cebelleştiği, benim de çok sevdiğim ve çok uzun süre dersini verdiğim armoni. En Şimdi sevdiğim. armoni öğrenmek istiyorsan matematiğin iyi olmak zorunda. Ben hep şunu söylerdim öğrenci arkadaşlara. Bak hani matematiği kötü olanlar dert ederdi çünkü. Derdim ki ya matematiği iyi olanlar inanın bu derste çok başarılı olurlar. Matematiği kötü olanlar da inanın matematiklerini bu ders sayesinde acayip geliştirirler. Aynen Ve öyle. hakikaten de öyle oluyor. Dolayısıyla o bölümlere giren öğrenciler zeki olmak zorunda. Zeki öğrenciler alınıyor oraya. Matematiği de fiziği de çok iyi anlayacak. Kuramsal tarafını da iyi anlayacak ve üstüne üstlük bir de yeteneği olacak. Ve bu yeteneğini, enstrüman yeteneğini geliştirmek için günde 6 saatte çalışacak. Valla kusura bakmasın tıpçı, hukukçu arkadaşlar ya da mühendis arkadaşlar ama hiçbirinin okulu böyle değil. Hiçbirinin okulu böyle değil. O yüzden ben hakikaten dünya üzerinde okunması en zor okullardan bir tanesini hep konservatuvar olarak gördüm. Konservatuvar ve müzik bölümleri. Hakikaten okunması çok zor bölümler. Hakkını vererek okumak için yine söyleyeyim onu. Yoksa ya ben 50 alayım yeterci arkadaşlar hiç bana hakkını vermezler. Günde 1-2 saat çalışırlar ya da işte haftada 1-2 saat, 3 saat çalışır. Mesela çok yetenekli arkadaşlar var. Onlar cepten yiyorlar. Kendilerini geliştirmektense enstrümanlarında. Onlar zaten daha önceden öğrenmiş ve çok yetenekli olarak geliyorlar. Ben burayı 4 senede rahat bitiririm deyip hakikaten rahat bitiriyorlar. Ne kattın 4 senede kendine? Evet. Hiçbir şey katmadın. Böyle arkadaşlar da oluyor ama genel olarak okunması zor okullardır. İşin online eğitim kısmına geldiğimizde de tekrar söyleyeyim. Bu kadar zor bir alanın derslerini, özellikle enstrüman derslerini ben hala o konuda netim. Yüz yüze almak en doğru yapılacak iştir. Onun dışındakilerin birçoğunu online olarak almak faydalı, gayet iyi olur. Ama enstrüman konusunda tekrar söyleyeyim yine aynı noktada duruyorum yani. Evet ya %100 katılıyorum sana. İki farklı okulda hani eğitim almış bir adamım ben de. Benim ilk üniversite müzikle ilgili Yıldız Teknik biliyorsun. Bestecilik bölümündeydim ben. Evet. Kompozisyon bölümünde. 2002 girişliyim ben okula. Yaşımız da belli oldu ha. Ben Neyse o yüzden söylemedim. ben o sene piyano bölümünde kazandım. Enstrümanım piyano olduğu için. Kompozisyon tercih ettim. Şimdi şöyle bir durum var. Enstrüman bölümünde okurken ortada bir veri var bir şekilde. Ne var? İşte piyano bölümünde işte en temelde Bach çalmak zorundasın sınavda. İşte bir Evet. Beethoven çalmak zorundasın ya da bir Mozart. Bir şey çalmak zorundasın yani. Önüne bir nota koyuyor. Çalışmışsındır ve çalarsın onu. Öbür tarafa geçtiğim zaman kompozisyon bölümü apayrı bir mevzuydu. İçinde armonisi var, kontrpuanı var, orkestrasyonu var. Ya şan var, var da var. Ve hani orada hazır olan bir müziği değil de zaten beni en çok cezbeden tarafı oydu. Bir şey üretmek zorundasın ya. Afaki bir iş bu. Elle tutulur bir tarafı yok ki. Bir formülü yok ki fizikte olduğu gibi. Evet. Bir şeyi formülize et ve ortaya bir beste çık. Öyle bir şey değil bu. Dolayısıyla da bu bahsettiğin hani yetenek kısmı aslında bu alanda hani böyle şey nasıl söyleyeyim daha ağır basıyor gibi geliyor bana.
Ne zamandı? Mezuniyetten 2 yıl sonra falan. Deli gibi hala böyle hani şey kafasındaydım böyle. Yani konser piyanistlerini falan izliyorum böyle, tamam mı? Adamlar çıkıyor, konçertolar çalıyorlar, işte Beethoven çalıyorlar falan ki benim favorim her zaman Chopin'di. Chopin çalıyor falan. Ve imreniyordum onlara, tamam mı? Bakıyordum böyle, ulan adam işte bu falan mükemmel teknikleri var falan, makine gibi falan. Bak, o noktadan sonra şey kısmından uzaklaştım. Başka birinin müziğini çalıyor olma kısmından acayip soğudum. Piyanistlerin dünyasında çok var nedense bu. Masterclass adı altında bir piyanist geliyor senin yanına, tamam mı? Sana hani adam zaten piyanist yani, olmuş. Piyanoyu çalıyor. Hani daha birinci basamakta değil. Hani bu parmaklar nasıl gidecek, işte bilek nasıl duracak falan tarafında değil. Adam zaten çalmadığı bir şey kalmamış zaten herifin repertuarında. Ve bir tane daha usta bir piyanist geliyor bu adama ve şey diyor. İşte şurada şu duyguyu vereceksin. Burada burası öyle çalınmaz. Bundan nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. İyi ki o bölümde devam etmemişim onu seçip. Böyle bir durumda ben var ya, hakikaten müzikten soğurdum. Müzisyen adam, enstrümanist adam bir taraftan da bile yorumcu adamdır ya. Evet. Beethoven sonatının orası öyle çalınmaz. Sana ne lan bundan? Ya ben onu öyle hissediyorum. Sana ne? Ben bu kısma inanılmaz takılıyorum. O yüzden de böyle yanımda biri olmadan müziğe nasıl devam edebilirim tarafında, işte kompozisyon benim için en iyi şeydi o açıdan. Evet, bu biraz da şeye benziyor sanki. Hani bir resim sergisine gittiğinde atıyorum işte şu arkamdaki tabloya bakıyorsun mesela. Evet. Ama birisi gelip sana diyor ki o tablo öyle bakılmaz, öyle yorumlanmaz Sana falan. ne? Duygu Evet. benim lan, sana ne? Ya ben bu konulara acayip takığım ya. Vallahi takığım. Ya adam bana Beethoven sonatının bilmem neresinin nasıl çalınacağını, işte nasıl duyguyu nasıl ya o senin duygun abi, benim değil ki. Ben öyle hissetmiyorum onu. Ben de senin gibi hissedersem, benim yetiştireceğim adam benim gibi hissederse yorumcu kalmayacak ortada. Ya evet, yorumculuk tabii başka bir şey. Bir yorumu dayatmak başka bir şey. Yorumculuk konusunda ben bir yerden sonra insanların serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık o kendi yorumunu olacaktır. Tabii tabii. Şimdi Yani teknik hadiseden bahsetmiyorum. Yani ben orayı atıyorum yanlış parmakla ya da işte yanlış bir bilek bükmesiyle falan böyle hatalı çalıyorsam, amenna bunu düzelt. O zaten benim işte el sağlığım için de önemli bir nokta. Ama evet, abi sen benim duyguma da müdahale etme ya, bırak yani. evet. Evet, ya müziğin kendi içinde böyle problemleri var ve hep olacak zaten. Evet Yani evet, yani bu benim takıntılı olduğum bir konu ya. Ezelden beridir. Yani şu anda YouTube'da bak hala şey izliyorum böyle. Sevdiğim de piyanistler, işin tuhafı. Master class'ları falan filan. Geçen gün Lang Lang izledim falan böyle. Bak o adamda şöyle bir hassasiyet var. Asla işin duygusuna girmiyor. Mesela sol eli sağ elin üzerine atlatırken şuradan alırsan diyor, dirseğini tam bükme bilmem ne diyor. Teknik konulardan bahsediyor adam. evet. Oradaki notayı şöyle tınlat. Bu değil anlatmaya çalıştığı herifin. Ya böyle incelikli piyanistler var ya da işte incelikli enstrümanistler var. Bunlara çok büyük saygım var ama yetiştirdiği adamın böyle hani hamurunu tamamen yoğurayım kafasındaki bir eğitime de ben karşıyım. Ya tabii yani mesela özellikle Bach konusunda mesela şimdi Bach kilisede piyano da değil. Kilise orgu çalıyordu. Tabii Yani canım. tabii şimdi kilise orguna baktığın zaman da orada öyle çok fazla bir yorum yapma şansın yok. Yani bir yeri forte, bir yeri piyano falan öyle bir durum yok. Yani standart çalıyor kilise orgunu. Başka bir şey yok. Şimdi Bach edisyonlarına bak, edisyonlar vardır işte. O edisyonlar değişiktir mesela. Bir edisyonda aynı eserin aynı bölümünü birisi forte yapmıştır, öteki Evet. mezzo forte yapmıştır falan. Edisyonlara göre değişiyor ama dediğin gibi yani ben senin bu düşündüğünü ilkokul bittikten sonra ortaokulda konservatuvara başlamıştım trompet bölümüne. O dönemde benim hep kafamı kurcalayan şuydu. Mesela abilerimiz vardı o dönem. İşte 9. sınıf, 8. sınıf falan abiler böyle. Biz daha birinci sınıfız. İşte ne çalıyorsun? Bach çalıyorum. İşte Beethoven çalıyorum. Şunu çalıyorum, bunu çalıyorum. Eyvallah diyordum. Sonrasında bak o yıllarda o da bana tuhaf geldi. Yani ya diyorum 9 sene konservatuvar eğitimi var. 9 sene boyunca Beethoven'ın çaldığı bir şeyi çalmaya uğraşıyorsun. Ha, Tamam. Bu çok değerli bir şey. Eyvallah. Yani birinci sınıftan 9. sınıfa kadar Beethoven öğretsen zaten bitiremezsin. Yani o tabii kadar tabii. çok Tabii. eserleri var. Ya Mozart'ı öğretmeye kalksan zaten bitiremezsin. Ansiklopedi gibi adamlar bunlar. Bu arada benim de favorim Chopin'dir. Onu da söyleyeyim. Toprağım Ee, ya, daha ne diyeyim.
Ya evet ya, o benim bir numaram ya. Valla nedense çok seviyorum ben Chopin'i. O hepsinden ayrı benim gönlümdeki yeri. Ama dediğim gibi yani şimdi bunlardan herhangi birinin, bunların hepsi dahi insanlar zaten. Sadece Mozart'ın eserlerini çalmaya yönelik bir okul olsa zaten 10 senede 15 senede falan biter herhalde. O adamlar sürekli üretmişler. Dolayısıyla tabii ki bir yere kadar okutulacak. Onların o tekniğini anlama, düşünüş şeklini anlama, yorumlayış şeklini algılama, bir bakış açısı kazandırmak açısından çok önemli. Beethoven, Mozart, Chopin çalmak. Ama bir yerden sonra artık onun hem yorum hem de bu dinlediklerinden, çaldıklarından hadi sen de bir şeyler üret kısmına geçilmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Yani belki öyle yapıyorlardır bilmiyorum ama benim zamanımda öyle değildi, yani onu söyleyebilirim. Ortaokul yaşındayken bu da benim hep aklıma gelmişti. Tuhafıma gitmişti. Yani 9 yıl boyunca bir tane adamın çaldığı şeyleri çalmaya çalışıyorlar falan diye o zamanlar o kafayla düşünüyordum ben de. Hala da bu konu benim için böyle az önce söylediğin gibi tartışmalı yani. Belli bir yere kadar evet, ama belli bir yerden sonra artık başka bir şey olması gerekiyor. Evet. Şeyin üretilmesi gerekiyor. Üretimdir çünkü önemli olan. Evet, evet. Yani ya üretim de şey değil. Ben ne zamanda hatırlamıyorum da herhalde 2003-2004 yılı falandı. Cemal Reşit Rey'de bir İdil Biret konseri izledim. Ondan sonra da İdil Biret'le böyle bir çok kısa bir muhabbet etme fırsatım oldu orada. Onun öncesinde de kadının bir tane şeyi vardı orada. İşte basına böyle bir ufak tefek bir şeyler anlattı falan. Şeyden bahsettiler buna, işte her piyanist işte kendi eserlerini de çalmaya, özellikle Fazıl Say işte her konserde işte Beethoven çalar, yanında bir Fazıl Say çalar ya. Evet. Şimdi Edith Piaf teknik olarak muazzam bir piyanist, tamam mı? Makine gibi artık kadın. Ama kadından şöyle bir cümle duydum ben. Ben üretemiyorum. Hani beste yapmak başka bir şey. Ben onu Evet. yapamıyorum. Ya Evet. şimdi bu teknikteki bir insanın beste yapamaması çok enteresan geliyor ama olmayınca da olmuyor demek ki yani. Bu kadın bunu söylüyorsa vardır altında bir şey. Bana O yüzden ya üretim kısmını ayrı bir kapı olarak görüyorum ama enstrümanistlikte hani virtüözlük tarafında da ben eğitimin bazı noktalarda yine işte böyle serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Üretmese bile. evet. Fazıl Evet. Say besteci bir adam aynı zamanda. Adam üretebiliyor. O adam orkestra eserleri falan yazıyor yani. Orkestrasyon biliyor falan. Ama işte her piyanist öyle değil. Mesela Andrea Watts benim en favori Beethoven yorumcularından bir tanesidir mesela. Ya da Samson François çok iyi Chopin yorumcusudur. Ama ben bunların bir tane bestesini duymadım bugüne kadar. Bu adamlar piyanoda eksik adamlar. Adam piyanoyu yemiş bitirmiş, bütün çıkarmış devam ediyor. Öyle bir kafa ama üretmek başka bir şey. Doğru. Ya zaten benim kastım şuydu. Mesela konservatuvarlarda eğitim amaçlı beste. Mesela ben 2 sene boyunca armoni dersine giriyordum çocukların. 2 senenin sonunda mesela bir çocuk şarkısı bestelemelerini istiyordum. Bu tamamen ama teknik bir şey. Yani bestenin nasıl yapılacağını işte 3 tarz besteleme tekniği vardır. Ya sözden müziğe gidersin, ya müzikten söze, ya ikisini birlikte düşünürsün falan gibi. En azından bir düşünce şekli veriyordum. Mesela bir ton belirleyin, oradan 4. dereceye gidin. 4. derecenin içinde işte bir ezgi yakalayıp 5. dereceye gidin. Dominantta işte gerdikten sonra çözün 1. derecede falan gibi böyle öğrettiğim şeylerin bir çıktısını istiyordum. Eğitim açısından hani çocukları üretmeye teşvik etme ve öğrendikleri şeyleri basit bir takım melodilerle uygulama şekli olarak düşünüyordum. Ki aynı şey bizim hocalarımız bize de yaptı. Yani üniversitede müzik bölümünde okurken bize de beste yaptırdıkları bir ders vardı. Armoni dersiydi zannedersem yine. Tam hatırlamıyorum şimdi. Muhtemelen odur. Yani biz de yaptık mesela bir takım besteler falan filan böyle, ama bunlar tabii okul dönemine ait ve senin bakış açını geliştirmen için aslında yaptırılan şeyler. Ama bestecilik meselesi, tamamen katılıyorum sana, apayrı bir şey. Her müzisyen besteci olabilir mi? Asla olamaz. Peki besteci olmak için müzisyen olmak gerekir mi? Ben öyle de bir şart da düşünmüyorum. Yani müziğe hiç bulaşmamış insanlar öyle besteler üretebiliyorlar ki o besteler sayesinde müziğe bulaşıyorlar. Bestecilik sanki bana, mesela jimnastik yapanlar vardır ya, yer jimnastiği. Apayrı bir yetenektir o mesela. Evet. Öyle bir yetenek gibi geliyor. Yani
ya da başka türlü bir yetenek gibi geliyor. Yani bizim herkesin yapamayacağı bir şey gibi geliyor bana. Ki ben mesela işte onu da konuşuruz hep seninle. Ben kendimi de hiç beste yeteneğim yoktur diye söylerim, düşünürüm. Sen üzerine çok eğilmediğin için. Çünkü bir şeyler yapmaya çalıştığında ben neler öğrettiğinin az çok bilincindeyim. Biliyorum bunları. Eyvallah. Umarım öyledir. Senin dediğin gibidir. Abi şimdi şöyle düşünelim bak. Yıllar evvel bir tane kolaj yapmıştın sen, hatırlıyorsun. Evet. Klasik gitarla. Şimdi Evet. Evet. bestecilik zaten böyle başlayan bir şey. Yani ilk yaptığım piyano bestelerini falan filan duysan dersin ki bunlar işte Chopin'in copy pastesi. Ama bestelemek zaten kolajla başlayan bir şey. Evet. Chopin nasıl bir şey yapmış? Şöyle bir şey yapayım. Ona benzer bir şey yapayım. Bak şurada da şu güzel bir şeydi. Onu da öyle de bir şey deneyeyim. Şunu ekleyeyim falan. Hani bir Chopin repertuarından bir müzik çıkartmışım gibi bir durum vardı ortada. Evet. Bunu yapmadan üzerine ben zaten kendim bir şey katamam. Yani Doğru. şey gibi, hani çocuk nasıl böyle küçücükken evde anne baba demeye başlar, ufak ufak cümleler falan. Bu cümleler ona havadan gelmiyor ki. Duyduklarıyla işte birleştirip anlamlı bir kelime oluşturmaya. Sonradan başlıyor mevzu. Bestecilik aynen bunun gibi. Konuşmak gibi. Sağdan bir kelime, soldan bir kelime, birleştir cümle olsun, bilmem ne olsun. Bak işte ortaya beste çıkarttın. Tam çıkarttın da o bir kolaj aslında. Evet. O güne kadar dinlediğin bireysel tarihinde, müzik tarihinde ne varsa, ne kadar bilgi varsa, repertuarında ne var. O yüzden derler zaten bestecilere. Çok fazla alanda çok fazla müzik dinleyin diye. Tabii. Dinlemek lazım. Tabii. Ki o kolajlarla işte birinci besten belki böyle komple kolaj olur. Ondan sonra kendine ait bir şey eklersin, eksilir. Bir şey daha eklersin, eksilir. En sonunda artık tamamen senin üretimin olan orijinal bir şey çıkar ortaya. Beethoven da öyleydi abi. İlk sonatlarına bir bak. Mozart'ın kopyası. Bazı fügleri falan filan var. Bah diye dinlersin yani. Evet. Besteci öyle yetişir. Başka türlü olmaz ki bu iş. Doğru, doğru. Doğru, evet. Yani belki üstüne yönelmediğimizden. Ya bu iş öyle. Yani en azından benim geldiğim yol öyle. Biyografilerini okuduğum zaman, baktığım zaman klasik bestecilerin falan, ki modern zaman da öyle abi. Debussy'ye bakıyorum abi. Yani Debussy'nin, evet, bu Debussy dediğim eserler 30 sonrası. Evet. Bu adam 30 yaşında başlamadı ki beste yapmaya. Evet, evet. Doğru. Doğru. O da işte o eğitiminin bir parçası aslında. Tabii. Doğal olarak yani. Ve Durum bir böyle. de istersen spoiler verelim. Bir sonraki video için mi? Evet. Şimdi seninle konuşmak istediğim aslında en büyük başlıklardan 2-3 tanesini bugün geçtik, ama benim de hani mesleki olarak özellikle reklam ve sinema tarafında çok böyle başvurduğum ama uzman olmadığım, uzman olaraktan senden böyle çok fazla şey araklamak istediğim bir konu var. Subliminal mesajlar. Biz daha önceki bu İstanbul'da yaptığımız videoda, şu an senin kanalın, YouTube kanalında olan videodan daha uzunlu yapmıştık ama büyük kısmı gümbürtüye gitti. Biliyorsun, hatırlıyorsun onu. Bir kazaya uğradık. Orada Evet. subliminallerle ilgili çok güzel şeyler anlatmıştın. Şimdi daha da fazlasını anlatacağına eminim. Çünkü üzerine bayağı şey ekledin sen. E, Bundan sonraki videoda subliminal mesajlar konusuna şöyle bir dalalım istiyorum seninle. Konuya yabancı olanlar için de spoiler'ı biraz genişletelim. Onu yap Subliminal lütfen. mesaj, Evet. evet, subliminal mesaj ya da eşik altı mesaj. Ben eşik altını kullanmayı tercih ediyorum son zamanlarda. Eşik altı mesaj dediğimiz ses mesajları dediğimiz mesajlar, çok kısaca bir tanım yapacak olursak, müziğin içine gizlenmiş farklı frekanslardaki yönlendirici sesler, yani sizi manipüle eden sesler. Bir mağazaya girdiğinizde sizi bir şey almaya teşvik eden, bir müziği dinlediğinizde belki sizi bir şey yapmaya teşvik eden, kulağınızla duymadığınız ama bilinçaltınıza net bir şekilde iletilen mesajların sesin içine nasıl gömüldüğüyle, neden yapıldığıyla ilgili falan bir konu konuşacağız. İlginizi çekerse diyelim. Ya fazlasıyla çekecek bir şey. Çünkü bu yani yapay zeka konusunda konuştuğumuz iyi yönlendirmelerin dışında bu sesle, çünkü tıpta bile kullanılan bir şey bu. İyi tarafı da var ama bir taraftan da gerçekten tehlikeli alanları da var bunun da. Tabii. Bu Yani zaten bilinçaltını tamamen yıkabilecek şeyleri bile empoze edebilirsin bir insana. Çok rahatlıkla ve farkına bile varmaz. evet, manipülasyon amaçlı kullanılan Tabii. seslerdir bunlar. Herhangi bir kişiyi manipüle etmek için, istediğin bir tarafa yönlendirmek için diyelim, ona daha anlaşılır olsun. Şimdilerde şey diyorlar, meşhur terim algı manipülasyonu diye, algı Ha. yapıyorsunuz.
algı manipülasyonu yapıyor falan diye çok konuşuyorlar. Bu algı manipülasyonu yapmanın yöntemlerinden bir tanesi. Öyle söyleyeyim. Evet. Bunun Farklı görsel alanı da var ama görsel alanı biraz daha tespit edilebilir nitelikte. Evet, Ses evet. kısmı çok daha zor. Evet, o çok daha karışık ve zor. Evet, Tamam. İkinci videoda o zaman buna değineceğiz en kısa zamanda. evet. Vay be 2 saattir konuşuyormuşuz ha. Üstad Evet, evet. ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Bir sonraki videoda da zaten dediğimiz gibi subliminal mesajları konuşacağız. O konu en az bunun kadar böyle e, bu işlere meraklı insanların öğrenmesi gereken bir başlık. O yüzden önemli. Takipte kalın bizi. Evet. Teşekkür ediyorum Üstad. Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.